Merhaba arkadaşlar, kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle BMW serileri için kullanılan kodlama ve diagnostik programları nasıl kurulur, kodlama ve diagnostik için nelere ihtiyaç var bunları göstereceğim. Öncelikle programlar için bilgisayarda olması gerekenler. Minimum 30-40 GB arası bir saklama alanına ihtiyacımız var. Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 işletim sistemine ihtiyacımız var. Ve en az 2 GB RAM olan bir laptopa ihtiyacımız var. İşlemci çok fazla önemli değil çünkü eski programlar olduğu için yeni nesil işlemcilerin çoğu herhangi bir sıkıntı yaşamadan bu uygulamaların kaldırılacağını düşünüyorum. Evet, o zaman başlayalım. İlk olarak yüklememiz gereken dosyalar var. Bunlardan ilki standart BMW programlarını içeren bu dosya. İkinci olarak bu programların güncelleme dosyaları, SP.NET'ler. Kablo ayarları için kullanacağımız Deacon Tools. Ve de son olarak NCS Dummy'nin son versiyonu. NCS Dummy. Şase koduna göre SP.NET'leri indirmemiz gerekiyor. Şöyle şase kodunu da göstereyim sizlere. Nasıl oluyor bu şase kodları? Şu şekil. Aracınızın doğru şase koduna göre doğru SP.NET dosyasını indirmeniz gerekiyor. Ama eğer ben başka araçları da kullanacağım diyorsanız ona göre indirme yapabilirsiniz. Mesela örnek vermek gerekirse benim aracım E87 olduğu için ben aracımı barındıran şase kodu ailesi olan E89'u indiriyorum. E89 SP.NET'ini indiriyorum. Siz de listeye bakarak doğru şase koduna uygun SP.NET dosyasını indirebilirsiniz. Daha sonra indirdiğiniz SP.NET dosyasını RAR'dan klasöre çıkartmanız gerekir. Bunu çıkarttıktan sonra böyle kalabilir. İleride kullanacağız. Göstereyim. Şu şekil indirdik SP.NET'ları. RAR olarak böyle. Hepsini indirirseniz şu şekilde bulunacak. Bunları daha sonra klasöre çıkartacaksınız ve tutacaksınız. Dediğim gibi eğer sizin E87 aracınız varsa veya E90 aracınız varsa E89 indireceksiniz. E89'u tutacaksınız. Ama ben E89 kullanırım. Bazı E65'im var, E65 kullanırım veya bir arkadaşımın E46'sı var, E46 kullanırım diyorsanız o zaman bu şekilde yapacaksınız. İstediğinizi indireceksiniz. İsterseniz hepsini indirebilirsiniz. Paylaşacağım linklerde zaten bunlar var. Evet. İlk olarak Standard Tools programlarını yüklemeye başlayacağız. Öncelikle şurayı açıyoruz. Daha sonra açtık birinci klasörü. Daha sonra setup'ı başlatacağız. Şimdi şöyle bir şey var. Bu programlar Windows XP çıktığı zamanlar yazıldığı için Windows XP Service Pack 3 ile uyumluluk modunda açmamız gerekiyor. Böylece sağlıklı bir şekilde kurulum yapabiliriz. Daha sonra setup dosyasını çalıştıracağız. Özelliklere geliyoruz. Uyumluluk. Burası muhtemelen böyle tiksiz halde olacak. Buraya basacağız. Daha sonra Windows XP Service Pack 3'ü seçip uygula. Tamam diyeceğiz. Daha sonra da çalıştıracağız. Evet diyeceğiz. Buradan İngilizceyi seçip OK diyoruz. Daha sonra setup ekranı çıkacak karşımıza. Devam. Bunları kabul ediyoruz. Burada bize dosyalarımızın hangi konuma yükleneceğini gösteriyor. Standart olarak C sürücüsüne kurulum gerçekleştiriyor iseniz D veya başka bir sürücüye kurabiliriz. Fakat ileride kullanacağımız farklı uygulamalar varsayılan kurulum dosyalarını C sürücüsü olan BMW uygulamaları ve data dosyalarını kullanacağı için C'ye kurulum yapmamızı tavsiye ediyorum ben her zaman için. Burada herhangi bir şey işaretlemiyoruz. Devam diyoruz. İsterseniz siz buradan browse yapıp D'ye veya başka bir yere kurabilirsiniz ama dediğim gibi daha sonra kullanacağımız uygulamalar ve programlar default olarak C sürücüsündeki dosyaları seçtiği için bunları değiştirmemenizi tavsiye ediyorum. Burada don't create start manifolder diyoruz. Başlangıç kısa yollarını oluşturmuyoruz. Daha sonra biz hepsini zaten ekleyeceğiz. Bunları tiklerini kaldırıyoruz. Bizim backup almamıza gerek yok. Çünkü daha önce kurulu bir uygulamamız yoktu. Sıfırdan kuruyoruz. Evet diyor, backup almamak istediğinden emin misin diyor. Evet diyoruz. Tamam diyoruz. Standart OBD'yi seçiyoruz. Biz normal OBD, USB OBD kablosu kullanarak bağlantı kuracağız çünkü. Burada COM1'i seçiyoruz. Çünkü uygulamalar default olarak COM1
görüyor taktığımız USB, ama siz isterseniz farklı bir COM portunu seçebilirsiniz. Ama COM1 seçmenizi tavsiye ediyorum. Burada bir özet geçiyor bize. Install diyoruz. Kurulum bittikten sonra OBD kablomuzu bilgisayarın sol tarafındaki bir USB girişine takıyoruz. Neden sol diyecek olursanız, Türkiye'deki araçlar soldan direksiyonlu olduğu için OBD portu doğal olarak sol tarafta yer alıyor. Bu yüzden OBD kablosunun kolayca ve rahat kullanılabilmesi için sol tarafta kendinize bir tane USB portu seçin ve hep bu portta kabloyu kullanın. Şimdi ben kablomu taktım. Şimdi ben Windows 10 kullandığım için kendisi otomatik olarak driverları gördü. Fakat bazı bilgisayarlarda ya da eski sürüm Windows'larda da otomatik olarak driver'ı görmeyecektir. Bu yüzden şöyle bir ikinci dosya var, Cable Driver diye. Siz USB taktıktan sonra eğer görmezse driver'ların, otomatik olarak algılamazsa, sizden driver'ın konumunu istediği zaman siz burada 2 numaralı dosyayı seçeceksiniz. O kendi otomatik olarak driver güncellemelerini yapacak. Şimdi daha sonra kablo ayarlarımızı yapacağız. Kablo ayarlarımızı yapmak için de şöyle arama sekmesine aygıt yöneticisi yazıyoruz. Ve aygıt yöneticisini açıyoruz. Daha sonra burada gördüğünüz gibi bağlantı noktaları COM ve LPT diye USB Serial COM Port 1. Ben burayı COM Port 1 olarak tanımladığım için bu cihazım COM Port 1 olarak gözüküyor. Siz buradan özelliklere geleceğiz. Buradan Port Settings'e gelip Advanced tıklıyoruz. Daha sonra burada muhtemelen sizde COM4, COM5 veya COM1 de çıkabilir. Biz setup yaparken COM1'i seçtiğimiz için burada COM1'i seçiyoruz. Daha sonra bu Latency Timer, burada muhtemelen sizde 16 olarak gelecek default olarak. Bunu 1 olarak seçiyoruz. OK diyoruz. Tamam diyoruz. Ve USB ayarlarımızı, USB OBD ayarlarımızı böylelikle tamamlamış oluyoruz. Daha sonra 3. aşama olan Update dosyamıza geliyoruz. Burada kullanacağımız programları İngilizce diline çevirecek E89 ailesi için versiyon 49.0 SP.NET güncellemesini yapıyor olacağız. 3. dosyamızı açıyoruz. İçinde 3 tane dosya var. Bu 3 dosyayı kopyalayıp C sürücüsüne yapıştırıyoruz ve değişiklikleri yapmasına, değiştirmesine izin veriyoruz. Kopyaladık. C'ye geldik ve buraya yapıştırıyoruz. Hedefteki dosyaları değiştir diyoruz ve kopyala yapıştır işlemini bitiriyoruz. Ve son olarak bir 4. dosyamız daha var. Bu da programların olduğu kısa yol dosyası. Bu dosyayı kopyalıyoruz ve masa üstüne yapıştırıyoruz. Arzu ederseniz bunun ismini değiştirebilirsiniz. Böylelikle programlarımız kullanılmaya hazır. Baktığınız zaman bütün programlarımız yüklü ve gerçekten normal bir şekilde çalışmaya hazır. Ama şimdi biz güncel programlar, güncel sürümleri kullanmak istediğimiz için son olarak bir
3 adımımız daha var aslında ve doğru kullanabilmek için her şeyi. Öncelikle indirdiğimiz, daha doğrusu buraya kopyaladığımız klasöre geliyoruz. Daha sonra BMW Coding Tool var. Buraya geliyoruz. Ve bu programı da özelliklere gelip uyumluluk, çalışacağı uyumluluk modunu Service Pack 3 olarak seçiyoruz. Evet. Daha sonra burada ne yapacağız? Bu program ne işe yarıyor? İndirdiğimiz güncelleme dosyaları vardı. Daha sonra kullanacağımız dediğimiz SP.NET dosyaları burada gördüğünüz gibi. Şimdi bu SP.NET dosyalarını buraya mesela bakalım E89. Bu klasörleri program olmadan önce tek tek kopyalayıp C'deki bölümlerini bulup yapıştırmamız gerekiyordu. Fakat bu program bize bir kolaylık sağlıyor. Biz sadece C'deki 3 tane dosyanın NCS Expert'in, Ediabas'ın ve WinKFP'nin klasörlerinin bulunduğu konumu seçiyoruz. Daha sonra SP.NET'in dosyamızı seçiyoruz ve kendisi otomatik olarak SP.NET'in güncellemelerini yapıyor. Böyle bir avantaj sağlıyor bize. Bu uygulama çok pratik bir hale getiriyor update yapma işlemlerini. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Şimdi Select SP Source'a geliyoruz. Daha sonra burada indirdiğimiz SP.NET'in klasörünü bulmamız gerekiyor. Buluyoruz. Mesela benim aracım E89. Ben E89'un SP.NET'larını güncellemek istiyorum. E89'u kullanacağım için. Buradan indirip RAR'dan çıkartılmış halinde E89'u seçiyorum. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi burada çıkardı. Diyelim yanlış seçtiniz. Atıyorum geldim ben burada. Bambaşka bir dosyayı seçtim. Size gördüğünüz gibi bu bir geçerli SP.NET'in dosyası değildir diye uyarı verecek. Yani burada yanlış bir işlem yapma gibi bir olasılığınız yok. Şimdi tekrardan doğru olsun diye ben o dosyayı seçeyim. İşimi sağlam almak için. Evet, gördüğünüz üzere doğru dosyayı seçtiğiniz zaman herhangi bir uyarı vermiyor. Daha sonra Settings'e tıklıyoruz. Show Default Folder diyoruz ve gördüğünüz gibi doğru konumlar seçili. C NCS Expert, C Ediabas, C ECAPS, NFS. Siz de burada yanlış dosyaların konumunu gösteriyor olabilir. Yanlış yerleri söylüyor olabilir. Buradan NCS Expert'e basıp Default Folder Location'larını seçeceksiniz. Buradan NCS Expert'i seçtim. Buradan C Ediabas'ı seçtim. Buradan da C ECAPS, NFS'i seçtim. Tamam dedim. Tekrar Settings, Show Default Folders dediğim zaman tekrar doğru konumları gördüm. Şimdi artık güncelleme işlemlerine başlayabiliriz. Update SP.NET diyorum. Hayır diyoruz. Bunlara gerek yok. Yani boşuna yer kaplamaya. Hayır diyoruz ve update'imiz başlıyor. Evet, bu işlem bittikten sonra dilerseniz WinKFP'ye de update yapabilirsiniz. WinKFP nedir? Önce kısaca şunu bir özetleyeyim. WinKFP aracınıza yeni bir ECU taktığınız zaman, mesela FRM2'den FRM3'e geçiş yaptığınızda burada gerekli kodlamaları yapmanıza yarayacaktır veya gösterge panelinizin yazılımını güncellemek isterseniz bu uygulamayı kullanmanız gerekecektir. Fakat bu uygulamanın şöyle bir olayı var. Bu uygulamada işlem yaparken birden fazla modülü aynı anda güncellemek gerekebiliyor. O yüzden 3-5 saat alan işlemler oluyor ve aracınız çalışır konumda beyin güncellemesi yapamayacağınız için ekstra güç takviyesiyle aracınızı güncellemeniz gerekecektir. Bu işlemi ileride yapmam veya gerek yok diyenler için gereksiz yere update yapıp da C sürücüsünde fazla yer kaplamanıza gerek yok. Ama kullanırım, ileride bir update yaparım, işte gösterge panelimi güncellerim yazılımını diyorsanız update WinKFP'ye basmanız
ve update'ı sabırlı bir şekilde beklemeniz yeterli olacaktır. Yaklaşık 5-10 dakika sürecek bir işlemdir. Ben şu an bir tane daha SP.NET dosyasını güncellemek istiyorum. Onu da göstermek için. Mesela E65 ailesini de güncelleyelim. Tabii ki de hayır diyoruz. Ve evet, güncellememiz bitti gördüğünüz üzere. Update ready dediği anda güncellememiz bitmiş oluyor. Şimdi burada çıkış yapabiliriz. Sıra NCS Dummy programının güncellemeye geldi. Bu program ne işe yarıyor ondan bir bahsedeyim öncelikle. Şurada NCS Dummy. Bizim yüklediğimizde burada. Bu güncellenmiş hali. Bizim yüklediğimiz için de eski bir versiyonu var. Nasıl güncelleyeceğimizi de göstereceğim onu. Çok basit. NCS Dummy programı ne işe yarıyor? NCS Expert sayesinde araçtan okuduğumuz bilgileri kolaylıkla değiştirebileceğimiz yeni kodlamalar, gizli özellik diye tabir edilen özelleştirilebilir kodlamaları değiştirmemize yarıyor. Burada nasıl güncelleme yapacağız? Biz şimdi indirdik yeni versiyonu. Burada yeni versiyon. Buraya geliyoruz. Şu klasörü siliyoruz. Daha sonra bunu kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Ve gördüğünüz gibi NCS Dummy gördüğünüz gibi 0.6.0.9 launch herhangi bir problem olmadan modülleri yükleyip çalışıyor. Buradan E89 seçeceksiniz. Daha sonra NCS Expert'ten çektiğiniz TRC dosyasına göre buradan modül seçeceksiniz. Daha sonra da yapacaksınız. Bunların hepsinin kullanımını göstereceğim tabii ki. Evet, NCS Dummy'mizi de güncellemiş bulunuyoruz. Son olarak da Deacon Tools dediğimiz bir program var. Deacon Tools'u alıp bu şekilde buraya atın. Daha sonra aracı OBD kablosunu ilk bağladığımız zaman 1 dakika içinde araca olan iletişimin şeklini ayarlamamız gerekiyor. Bu programda buna yarıyor. Mesela siz USB kablosunu önce belirlediğiniz COM port soketine bağladınız. USB soketine bağladınız. COM1 olarak her ayarını yaptınız. Daha sonra switch'li bir kablonuz varsa switch'li bir kablo almak en iyisi. Çünkü eğer aracınızın iletişim protokolünü bilmiyorsanız veya bulamıyorsanız, ben bilgilerini paylaşacağım birazdan sizinle buradan ama bazı araçlar için elimde bilgi yok maalesef. Bilmiyorsanız en iyisi switch'li bir kablo almanız. Şimdi öncelikle bu Deacon Tools hangi iletişim protokolünü kullanacağınızı ayarlamanıza yarıyor. Switch'li bir kablo aldığınız zaman K-Line ve Deacon protokollerini kullanabiliyorsunuz. Bu switch'in üzerinde 4 tane konum var. Birinci konum en soldaki konumu K-Line, sağdaki 3 tane konumu da Deacon protokolünü geçmenizi sağlıyor. Sizin aracınıza göre şuradan bakabilirsiniz. Benim bulduğum bilgiler bunlar. Deacon protokolüyle bağlanan araçlar E60, E61'de 03, 07 sonrası araçlar. E83'te 0906 sonrası araçlar. E81, E87'de 0307 sonrası araçlar. 90, 91, 92, 93'de 0307 sonrası araçlar ve E70 X5'te Deacon Line'dan bağlantı kuruyor. Ama 98'de 03 2008 arası tüm araçlar, bu yukarıda belirttiklerimin dışındakilerse switch'in birinci pozisyondaki yani K-Line'dayken iletişim kuruyor. O yüzden sizin Deacon Tools kullanmanızı tavsiye ediyorum. Öncelikle bunu açıyorsunuz. Daha sonra USB soketini bilgisayara takıyorsunuz. OBD soketini de arabaya takıyorsunuz. Daha sonra sizin OBD kablonuzun üzerinde bir tane ışık yanacak. Kırmızı. Bu ışık sönene kadar 1 dakikanız var. 1 dakika içerisinde buradaki iletişim şeklinizi ayarlamanız gerekiyor. Bu iletişim şeklini ayarladığınızda mesela benim aracım 0307 bir E87. O yüzden ben Deacon'le bağlantı kuruyorum. Switch konumunu garanti olsun diye 4. pozisyona getiriyorum. Aracıma takar takmaz da Deacon. Burada Deacon seçeneğini seçiyorum. Burada şimdi timeout error verecek. Mesela seçtim ben. Timeout error verecek. Ama araca bağlandığınızda burada done yazacak. Bunu clearlayıp
çıkış yapabilirsiniz. Şimdi bunu sürekli ayarlamanız gerekecek mi? Hayır. Mesela bağlantı tipleri bir kere ayarlandığında aynı araca veya aynı iletişim protokolüne sahip olan bir araca bağlandığında tekrardan Deacon Tools'tan ayar yapmanıza gerek yoktur. Ama diyelim ki siz işte neydi tarihlere baktığımızda atıyorum Deacon'le bağlanan bir E87'ye bindiniz. Daha sonra gittiniz 2005 bir E87'ye bindiniz. Bu sefer K-Line'e geçiş yapmanız gerekiyor. Deacon Tools'tan da burada K-Ken'i seçmeniz gerekiyor. Hepsi bu. Daha sonra sıkıntısız bir şekilde bağlantı kurabilirsiniz. Ve evet, artık bu elimizdeki programlar sayesinde kodlama yapmaya hazırsınız. Yani herhangi bir engeliniz yok. Evet, burada videonun sonuna geldik. Şimdi programlara şöyle bir göz atalım istiyorum. Programlarda nasıl neler yapılıyor onlara bir göz atalım istiyorum. Daha sonra da videoyu bitirmek istiyorum. Şöyle, öncelikle bir IMPA programımız var. Bu IMPA programı nedir? Bu IMPA programı diagnostik programıdır. Arıza vesaire için bunu ve ISTA denen programları kullanıyoruz. ISTA'yı da daha sonra ilerleyen videolarda anlatacağım. Burada işte arızalarınızı okuyabilirsiniz, aracınızın durumlarını okuyabilirsiniz, enjektörleriyle ilgili bilgilerini okuyabilirsiniz, bir sürü bilgi okuyabilirsiniz. Yazılım versiyonlarını okuyabilirsiniz, araçta yüklü. Her şeyi görebilirsiniz. Burada battery ve ignition off diyor. Bunların da ne anlama geldiğini kodlama videolarında göstereceğim. Daha sonra NCS Expert var zaten. NCS Expert bu araç beyinlerini okuyacağımız program. Bu bizim zaten en çok kullanacağımız programlardan bir tanesi. Burada profil seçimi yapacağız. İşte Expert modu seçeceğiz. Daha sonra bağlantılar kuracağız. Buradan kendi şase kodumuzu seçeceğiz. Bağlanacağımız beyni seçeceğiz. Detaylı işlemler yapacağız. Şu an araca bağlı olmadığı için error veriyor. Burada programı kapatıyoruz. Daha sonra WinKFP programı var. Bahsettiğim gibi ECU güncellemeleri yapacağınız zaman ya da yeni ECU montajı yaptığınız zaman araca kullanacağınız bir program. Bir de NCS Dummy var zaten güncellemesini yaptığımız. Bu size kolayca, rahatlıkla, çok basit bir şekilde kodlamaları, gizli özellikleri açabileceğiniz, işte kapalı AUX açabileceğiniz, American Park denen ön sinyallerin sürekli yanmasını açabileceğiniz, karşılama sinyallerini değiştirebileceğiniz gibi bir sürü seçeneği değiştirebileceğiniz, kolaylıkla İngilizce açıklamaları bulunan bir uygulama. Tabi burada da NCS Expert'ten çektiğimiz ECU data dosyalarını kullanacağız gene. Ve evet, elimizdeki programlar bu. Tool 32 için şu an pek fazla bir bilgi veremiyorum sizlere. Daha sonra kullanacak olursam veya ihtiyacım olduğu zaman sizlere bu program hakkında da detaylı bilgi vereceğim. Burada da Word dosyasına erişebileceğimiz, NCS Expert'ten çektiğimiz, mesela burada gördüğünüz gibi çekeceğimiz dosyaları bilgileri olacak. Bunların hepsini açıklayacağız sizlere. Ve evet, hepsi bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu tarz videoların, kodlamaların ve yeni montajların olduğu birçok video gelecek. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.